Bu arada Meryem açıklama yapmış. Ne demiş gene? Bu menünün tamamı benim bir böreğim etmez demiş. Son gün konuşmaya başladı Meryem Hanım da. Bir şey alabilir miyim? Çöp bir şey alabilir miyim ya? Hemen veriyorum. Köpoğlu için patlıcanlar alacalı soyuluyor. Doğranmış mantar, biber ve soğanlar tavuk etiyle birlikte kavrulmaya başlıyor. O kaynamaya başlamış bile. Tamam süper, onu alalım o zaman, soğumaya bırakalım. Hemen tatlımıza dökelim, tatlımızı dolaba atalım. Çikolata sos ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor. Ve son 35 dakika. Bence hızlı çalışırsan yetiştirirsin. Ya sadece şey kaldı, çorbayla köpoğlu kaldı zaten. Yalnız salatan ve yeşil mercimek köften de var. Salata sıkıntı değil ya, salata olur. Ya sen de her şeye sıkıntı değil diyorsun ama asıl sıkıntı bu galiba. Ay yetiştiremezsem de yetiştiremeyeceğim diyeceğim, ne yapayım? Hemen pes etme ya. Yaparsın bence. Olsun, sorun değil. 50 bin lirayı kaybedebilirsin ama. Sorun değil, yetiştiremezsem de yetiştiremem, ne yapayım? Her konuda böyle çabuk demoralize olur musun? Aslında çabuk demoralize olmam ama yani bugün böyle oldu, neden bilmiyorum. Herhalde yaşadığım şeyler. Patlıcanlar kızartılmak üzere büyükçe doğranıyor. Köpoğlu'nda neler var? Köpoğlu'nda patlıcan var. Ondan sonra süzme yoğurt var. Hemen şunları suya koyalım, limonu da sıkalım. Suya konulan patlıcanların üzerine limon sıkılıyor. Brownie tadında ıslak kekin üzerine sıçrayan salça peçeteyle siliniyor. Kek üzerine çikolata sos konmadan önce dilimleniyor. Şunu biraz yanlış kestim. O olacak, yapacak bir şey yok. Gürbüzcüğüm, çikolata sosunu getirir misin? Tabii ki. Dilimlenen kekin üzerine çikolata sos dökülüyor. Ve brownie tadında ıslak kek de nihayet hazır. Bir streç filme sarabilir miyiz Gürbüzcüğüm, yardım edip bana? Emin misin? Evet streç filme sarılacak. Bitti zaten, dolaba gidiyor. Üzeri streçle kapatılan brownie tadında ıslak kek buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Ve son 25 dakika. Sakın pes etme, tamam mı? Ben sana güveniyorum. Asla pes etmek gibi niyetim yok. Buraya kadar yaptıysam buradan sonra da yaparım, niye yapamayayım? Şimdi 4 kaşık çorbası için süzgece neler koydum bakayım? Bir kaşık mercimek koydum, kırmızı mercimek. Bir kaşık bulgur koydum. Bir kaşık yeşil mercimek koyacağım. Yeşil mercimeklerim zaten haşlanmıştı. Koydum zaten bir kaşık da ondan. Bir kaşık da pirinç koyacağım içine sadece. Üzerine pirinçle eklenen bakliyatlar yıkanıp tencereye alınıyor. Bunları tereyağıyla kavuracak mısın? Hayır, sadece içine su koyacağım. Sebzelerimi yumuşasın bekleyeceğim. Sıcak suyu alabilir miyim? Sebze derken bakliyatları demek istedin herhalde. İçindekilerin. Peki çorbaya başka bir şey koymayacak mısın? Terbiyesini yapacağım. Tereyağda soğanı kavuracağım. Bitti. Ve son 20 dakika. Üzerine salça eklenen sebzeli tavuk pişmeye devam ediyor. Şimdi başka neyin kaldı? Çorbamı da koydum. Çorbam da kaynıyor. Zaten sebzelerim yumuşadıktan sonra. Yeşil mercimek köftemi zaten hemen köfte formunu verip kızartacağım. O kadar mı? Evet sadece o. O zaman kızartma için hazırlığa başla. Yağ kızdırmam gerekiyor. Biliyorsun köpoğlu için de yağ kızdırman lazım. Evet doğru. Kızartma tenceresine bolca sıvı yağ konuluyor. Haşlanmış yeşil mercimeklere 3 kaşık zeytinyağı ekleniyor. Kaç tane yeşil mercimek köftesi yapacaksın? Yani 6 tane yeterli olacak zaten bunun için. Aman listeye iyi bak. Şimdi ne koyman gerekiyor içine? Sarımsak, tuz. Ay ben bir bardak su alabilir miyim ya? Bir yemek kaşığı pul biber diyor ama pul biber çok acı olur buna. Emin misin? Bir yemek kaşığı pul biber çok acı olur buna. Acı olur. Ben acı yiyemiyorum zaten. Yeşil mercimeğe 2 çay kaşığı pul biber ekleniyor. Gelişi güzel doğranan soğan tuzla ovuluyor. Şimdi önce mercimek köftelerini mi yapacaksın yoksa köpoğlunu mu? Köpeğoğlu. Hangisi daha kolay çıkar? Köpeğoğlu sosu var. Mercimek köftesinde sadece içine soğan kavrulacak, içine soğan konulacak. İkisi de aynı ateşte pişecek. Soğanı ayrıca kavuracaksın yani. Aha. Ha, sorun değil, yetiştiremezsem de problem değil ya. Olan yemekleri değerlendirsin. Bugün Özgür Bey yemeklerin tabii ki savunacak, arkasında duracağını düşünüyorum. Vaktim var, emeğim var deyip yemeklerin arkasında duracak ama hepsi de kolay bir, zahmetsiz bir yemekler. Bu kadar basit yemekleri seçtiğine göre Özgür Bey'in yemekle bir alakası yok. Özgür Bey buraya kendisini göstermeye gelmiş, şov yapmaya gelmiş. Enerji diyor, bir şeyler söylüyor. Hani aslında enerjiyi emiyor, enerji vermiyor. Tam ters tepki yapıyor enerjisi bence. Ve son 15 dakika. Çorba ne durumda? Çorbamda eğer ki şeylerim yumuşamışsa hemen terbiyeme geçeyim. O arada da bir tane soğan doğrayayım. Burada kaynasın o soğan. Ben de terbiyemi hazırlayayım o ara. 4 kaşık çorbasının terbiyesi için süzme yoğurdun üzerine 1 yumurta, 1 kaşık un ve yarım limonun suyu ekleniyor. Tamamdır. Şimdi bunu hemen çırpalım. Çorbamızın terbiyesi de, çorbamızı terbiyeli ısıtacağız. Ondan sonra kesilmesin diye şey yapacağız.
Çorbamızın soğanı kaldı. Köpoğlumuzun soğanı, aman köpoğlumuz diyorum. Salatamızın soğanı hazır. Arada kızartmaların yağı iyice kızdı. Onu hemen atalım. Şu kalsın 2 dakika, ben hemen eritirim onu. Patlıcanlarım kararmış yalnız. Köpoğlu için patlıcanlar sudan çıkartılıp kızgın yağda kızartılıyor. Yoğurtlu terbiye sürekli karıştırılarak 4 kaşık çorbasına ekleniyor. Ay, köpoğlu yetişecek mi sence? Köpoğlu çıkmayacak zaten. Şunu bir kapatabilir miyiz ya? Bence hiç vermemektense patlıcanları kızartıp yoğurtla soslayarak sun. Ne dersin? Onları almamız gerekiyor ama bir şekilde. Çorbayı ben karıştırayım, sen de patlıcanları al. Biraz daha kalmaları da gerekebilir ama ayrı mesele. Vallahi bir tercih yapmak zorundasın. Mesela üstünü değiştirebilirsin ya da eksiklerini tamamlamaya çalışabilirsin. Hangisi sence? Gürbüzcüğüm, soğanım, zaten çorbam da çıkmadı. Yani çorbamın sadece tek bir şeyi kaldı. Neyi kaldı? Soğanı kaldı. Soğanlı yapıp işte üstüne koyması kaldı. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. En azından ben Zehra Hanım gibi davranmam. Peki köpoğlu ne durumda? Köpoğlu da olmadı zaten. Zaten patlıcanlar da çok az baksana. Bence ne yapalım biliyor musun? Sen soğanı kavur, sonra da giyinmeye git. Ne dersin? Öyle olur. Öyle. En azından çorbayı tamamlamış olursun değil Evet mi? evet. En azından o olsun. Çorbanın sosu için soğan doğranıyor. Mutfağa kimseyi almayacak mısın? Hayır tabii ki de. Zaten başta da söylemiştim. Ayrıca şöyle bir şey var. En azından benim olmuş 1-2 yemeğim var yani. Pişmiş 1-2 yemeğim var en azından benim. Çiğ getirmedim. Zehra'nın yufkaları gibi mi? Çiğ yufka götürmedim en azından her şeyden önce. Köpoğlu için kızartılıp tamamlanamayan patlıcanlar ocaktan alınıyor. 4 kaşık çorbasının sosu için doğranan soğanlar kavruluyor. Üzülme Özgürcüğüm. Elinden geleni yaptın. Yo üzülmüyorum. Niye üzüleyim Gürbüz? Ne hissediyorsun şu an? Ya şöyle 2 tane aşçı vardı burada yani. Ve ben onların olduğu bir yerde bu kadar şey çıkardım yani. Ama seni çok eleştirecekler biliyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Beni eleştirebilirler. Ben o kadar yükseleceğimi sanmıyorum. En azından çiğ bir şey getirmedim. En azından çiğ bir şey de getirmeyeceğim için ondan yana sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çorba için soğanlar kavrulmaya devam ediyor. Gürbüzcüğüm ben yetiştiremedim. Ama giyinmeye gidiyorum. Üzülmek yok. Maalesef köpoğluyla bezirgan salatan eksik. Eksik. Bir de yeşil mercimek köftem eksik. Bu arada son 1 dakika. Piştiği için soğanı sonda döksen de olur. Hadi o zaman giymeye git hemen. Bence de ben böyle kötü karşılamayayım Zehra Hanım gibi. Ben gidiyorum. Hadi git bakalım.